Az önce Robin Hood'un başına 3 talihsiz maceranın nasıl geldiği anlatıldı. Ve Little John'un hepsini tek bir günde yaşadığı anlatıldı. Ağrılı kaburgalar, sızlayan kemikler. Ama şimdi, o kötü olayların nasıl telafi edildiğini öğrenme zamanı. Bu süreç, Robin için küçük bir acı olmadan geçmedi. 2 gün geçmişti. Robin Hood'un eklemlerindeki ağrı biraz hafiflemiş olsa da, ani bir hareket yaptığında, duraksayarak düşündüğünde, acı onu hala yakalıyordu. "Sen kötü bir adam oldun, iyi adam," diye söyleniyordu kendi kendine. Gün parlak ve neşeliydi. Sabah çiği hala çimenlerin üzerindeydi. Robin Hood, yeşil orman ağacının altında oturuyordu. Bir yanında Will Scarlet sırtüstü tam boy uzanmış, elleri başının arkasında kenetlenmiş, berrak gökyüzüne bakıyordu. Diğer yanında Little John, sağlam bir yengeç ağacı dalından sopa yontuyor, sessizce çalışıyordu. Grubun diğer üyeleri ise çimenlere yayılmış, kimisi oturmuş kimisi uzanmış dinleniyordu. "Kalbimin inancıyla," dedi Robin neşeyle, "sanırım uzun zamandır soframıza misafir gelmiyor. Cüzdanımız inceliyor. Çünkü kimse hesap vermeye gelmiyor. Şimdi, sen çal, iyi statlı. 6 adam seç ve git Fosseve'ye ya da çevresine. Bu akşam soframa birini getirmeyi başar. Kim olursa olsun, ona büyük bir ziyafet kuracağız. Ve belki daha büyük bir onur da kapıdan girebilir. Bir de, iyi statlı. Scarlet'i yanına al, ormanın yollarını öğrenmesi gerek. Sana teşekkür ederim, iyi efendim," diye bağırdı statlı, yerinden fırlayarak. "Bu macera için beni seçtin. Gerçekten, uzuvlarım burada boş durmaktan gevşemeye başlamıştı. 6 kişiden ikisi için Mitch the Miller'ı ve Arthur Ableland'ı seçeceğim. Çünkü bilirsin, iyi efendim, çeyrek asa için sağlam yumrukları vardır. Değil mi, Little John?" Buna herkes güldü. Sadece Little John ve Robin yüzlerini buruşturdu. "Mitch adına konuşabilirim," dedi Little John ve kuzenim Scarlet adına da. "Bu sabah kaburga kemiklerime baktım ve onları bir dilencinin pelerini kadar rengarenk buldum." Böylece 4 güçlü adam daha seçildi. Will Statly ve grubu, Fosseve'ye doğru yola koyuldu. Zengin biriyle karşılaşıp karşılaşmayacaklarını görecekler, o gün Sherwood'da Robin'in sofrasına konuk getireceklerdi. Uzun saatler boyunca otoyolun yakınında bekledi. Her adamın yanında bol miktarda soğuk et ve sağlam bir şişe March birası vardı, eve dönene kadar karnını tutacak kadar. Öğle saati geldiğinde, yumuşak çimlerin üzerine, geniş ve gölge veren alıç çalılarının altına oturup doyurucu, neşeli bir ziyafet kurdular. Sonra biri nöbet tutarken diğerleri uyudu. Zira gün sessiz ve sıcaktı. Zamanları güzel geçiyordu. Ama aradıkları türden bir misafir, hiç görünmüyordu. Tozlu yoldan pek çok yolcu geçti güneşin altında, neşeyle gevezelik eden kızlar, ağır adımlı bir tenekeci, neşeli bir çoban çocuğu, sağlam bir çiftçi. Hepsi yollarına devam etti. 7 sağlam adamın orada gizlendiğinden habersizce. Ama şişman bir başrahip, zengin bir senyor ya da para yüklü bir tefeci, hiçbiri oraya uğramadı. Sonunda güneş alçalmaya başladı. Işık kızıla döndü, gölgeler uzadı. Hava sessizleşti, kuşlar uykulu uykulu cıvıldıyordu. Uzaktan, hafif ve net bir şekilde geliyordu, sütçünün müzikal şarkısı. Sağım zamanının geldiğini duyuruyordu. Statli yattığı yerden doğruldu. "Böyle bir şanssızlık," dedi. "Bütün gün bekledik ve vurulmaya değer tek bir kuş bile çıkmadı. Şimdi konuşmamızın zamanı geldi. Eğer bu işe girişmeseydim, bir düzine sağlam rahip ya da 21 pursi para veren ile karşılaşırdım. Ama hep böyle. Doğum geyikleri, parmakların arasından gri kas tüyü geçirmeye çalışırken asla bu kadar az bulunmaz. Gelin çocuklar, eşyalarımızı toplayalım ve eve dönelim." Buna göre diğerleri de ayağa kalktı. Çalılıktan çıkıp tekrar Sherwood'a döndüler. Bir süre yürümüşlerdi ki, başlarında olan Will Statly aniden durdu. "Hist," dedi. Kulakları 5 yaşındaki bir tilki kadar keskindi. "Dinleyin çocuklar. Bir ses duyuyorum sanki." Herkes dondu. Nefesini tutup dinledi. Uzun süre hiçbir şey duymadılar. Şutli'nin duyduklarını duymak için kulakları onunkinden daha kördü. Ama sonunda, uzaktan, hafif ve hüzünlü bir ses geldi. Sanki biri ağıt yakıyor gibiydi. "Ha," dedi Will Scarlet. "Bu araştırılmalı. Yakın bir yerde biri sıkıntıda." "Bilmiyorum," dedi Will Statly, başını şüpheli sallayarak. "Efendimiz her zaman parmağını kaynar tencereye sokmaya can atıyor. Ama benim açımdan, biraz yaramazlığa girmek pek de akıllıca değil."
Bu bir adamın sesi, yanılmıyorsam. Ve bir adam, her zaman kendi sorunlarının üstesinden gelebilmeli. Ama Will Scarlet cesurca seslendi. Dur bakalım Statli, istersen kal. Ben gidip bakacağım ne olduğuna, bu zavallı yaratığın başına ne gelmiş. Hayır, dedi Statli, bu kadar hızlı atlama. Kim gitmeyeceğimi söyledi? Hadi, diyorum. Ve öne geçerek yolu açtı. Diğerleri de peşinden geldi. Kısa bir mesafe gittikten sonra, ormanda küçük bir açıklığa ulaştılar. Orada bir dere vardı. Çalıların arasından mırıldanarak çıkıp geniş, cam gibi bir çakıl havuzuna yayılıyordu. Ve bu havuzun kenarında, bir söğüdün sarkık dalları altında, yüzüstü uzanmış genç biri yatıyordu. Yüksek sesle ağlıyordu. Öyle bir ses ki, ilk kez Şutli'nin keskin kulaklarını yakalamıştı. Altın saçları dağılmıştı. Kıyafetleri paramparçaydı. Her şey keder ve acıyı ele veriyordu. Başının üzerinde, o sayır dallarından asılı güzel bir arp vardı. Altın ve gümüşle süslenmiş, cilalı ahşaptan yapılmış. Yanında sağlam, kül rengi bir yay ve yarım düzine pürüzsüz okey duruyordu. "Merhaba," diye bağırdı Will Statli, açıklığa adım atarken. "Sen kimsin dostum? Neden tüm o güzel yeşil otları tuzlu sularla ıslatıyorsun?" Sesi duyunca yabancı fırladı. Yayını kapıp bir şaft takarak kendini hazır hale getirdi. Başına gelebilecek her şeye karşı. "Gerçekten," dedi Yeomenlerden biri, genç yabancının yüzünü görünce, "bu çocuğu tanıyorum. Burada birden fazla kez görmüştüm onu. Sadece bir hafta önce tepelerde zıplarken gördüm, genç bir dişi geyik gibi geliyordu. O zamanlar ne güzel bir manzaraydı, kulağında bir çiçek, şapkasında bir horoz tüyü. Ama şimdi, sanırım, horozumuz eşcinsel tüylerinden çoktan koparılmış." "Pa," diye bağırdı Will Statli, yabancıya yaklaşarak. "Gözlerini sil, adamım. Uzun boylu, kilolu bir adamın bu kadar hıçkırmasını görmekten nefret ediyorum. Ölü bir tomtit için bile yapmazdım bunu. Yayını bırak, sana zarar vermek istemiyoruz." Ama Will Scarlet, genç yabancının ne kadar çocukça ve kırılgan göründüğünü fark etti. Şutli'nin sert sözlerinden incinmiş olduğunu anladı. Yanına gitti ve elini gencin omzuna koydu. "Sıkıntıdasın, zavallı çocuk," dedi nazikçe. "Bu adamların söylediklerine aldırma. Sert görünürler ama sana iyi niyetliler. Belki senin gibi birini tam anlayamıyorlar. Bizimle gel, belki içinde bulunduğun karmaşadan sana yardım edecek birini bulabiliriz." "Evet, gerçekten, gel," dedi Will Statli, bu sefer daha yumuşak bir sesle. "Sana zarar gelmeyeceğini söyledim. Arpını o güzel ağaçtan indir ve bizimle yürü." Genç, denileni yaptı. Başını eğerek, hüzünlü adımlarla diğerlerine katıldı. Will Scarlet'in yanında yürüyordu. Böylece ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladılar. Parlak ışık gökyüzünden yavaş yavaş çekildi. Parıldayan bir gri her şeyin üzerine çöktü. Ormanın derin derinliklerinden gece vakti garip fısıltılar yükseldi. Sessizlik. Sadece geçen kışın çıtır yapraklarının altındaki ayak seslerinin tıkırtısı vardı. Sonunda, ağaçların arasında kırmızı bir parıltı belirdi. Biraz daha ilerledikçe geniş bir açıklığa çıktılar. Soluk ay ışığına bürünmüş bu açıklığın ortasında büyük bir ateş çıtırdıyordu. Etrafına kırmızı bir ışık saçıyordu. Ateşin üzerinde geyik eti, sülün, kapon ve taze balık kızarıyordu. Havanın her yanına iyi yemeklerin tatlı kokusu yayılmıştı. Küçük grup açıklığa girdi. Pek çok Yeoman meraklı bakışlarla onlara baktı. Ama kimse konuşmadı, kimse sorgu sormadı. Will Scarlet bir tarafta, Will Statli diğer tarafta, yabancı, Robin Hood'un oturduğu yere geldi. Robin, yeşil orman ağacının altında yosundan yapılmış bir koltukta oturuyordu. Yanında Little John duruyordu. "Gerçekten iyi, güzel dostum," dedi Robin, diğeri yaklaşırken ayağa kalkarak. "Bu akşam benimle ziyafete mi geldin?" "Ah, bilmiyorum," dedi çocuk, şaşkın gözlerle etrafa bakınarak. Gördüğü her şey onu hayrete düşürmüştü. "Gerçekten," dedi alçak bir sesle, neredeyse kendi kendine, "bir rüyada mıyım bilmiyorum." "Hayır, neşelen," dedi Robin gülerek. "Uyanıksın, istediğin kadar. Çünkü senin için güzel bir ziyafet hazır. Bu akşam onurlu misafirimizsin." Genç yabancı hala etrafa bakıyordu, rüya içindeymiş gibi. Sonra Robin'e döndü. "Sanırım," dedi, "artık nerede olduğumu ve başıma ne geldiğini anlıyorum. Sen büyük Robin Hood değil misin?" "Tam hedefe vurdun," dedi Robin, gülümseyerek omzuna dokundu. "Buradaki adamlar bana bu isimle hitap ediyor. Beni tanıdığına göre, bilirsin ki,
Soframa oturan herkes hesap vermek zorundadır. Yanında dolu bir cüzdanın olduğuna güveniyorum, güzel yabancı. Ah, dedi yabancı, ne cüzdanım ne de param var, sadece yarım altı penim var, diğer yarısını ise sevgilim göğsünde taşıyor, boynundan ipek bir iplikle asılı. Bu sözler üzerine çevredekilerden büyük bir kahkaha yükseldi. Zavallı çocuk utançtan yere geçecekmiş gibi bir hale geldi. Ama Robin Hood keskin bir şekilde Will Shutley'e döndü. Neden, şimdi nasıl, dedi. Bu mu cüzdanımızı doldurmak için getirdiğin misafir? Sanırım piyasan bize sadece ince bir penis getirdi. Hayır, iyi efendim, dedi Will Studley sırıtarak. Bu benim misafirim değil, onu buraya getiren Will Scarlett'tı. Sonra Will Scarlett ayağa kalktı. Çocuğu nasıl yüzün içinde bulduklarını, neden yanlarına getirdiğini, belki birisinin ona yardım edebileceğini düşündüğünü anlattı. Sonra Robin Hood gence döndü. Elini gencin omzuna koydu, kol mesafesinde tutarak yüzünü dikkatle inceledi. Genç bir yüz, diye alçak bir sesle söyledi, yarı kendi kendine. Nazik bir yüz, iyi bir yüz. Saflıkta bir kızın yüzüne benziyor. Gördüğüm en güzel yüzlerden biri. Ama şurası da var, yüzüne bakarak hüküm verebilirsem, keder hem gençlere hem de yaşlılara gelir. Bu nazik sözler üzerine zavallı çocuğun gözleri yaşla doldu. Hayır, hayır, dedi Robin aceleyle. Moralini topla, evlat, davanın o kadar kötü olmadığını düşünüyorum. Adın ne? Alan Aydale, iyi efendim. Alan Aydale, diye tekrarladı Robin düşünceli bir şekilde. Alan Aydale, bu isim kulağıma hiç de yabancı gelmiyor. Evet, yakın zamanda adını duyduğum, sesi büyüleyici olan ozancı sen değil misin? Rudderstream Vadisi'nden, Stavely'nin ötesinden gelmez misin? Evet, gerçekten, diye yanıtladı Alan. Oradan geliyorum. Kaç yaşındasın, Alan, dedi Robin. Henüz 20 yaşındayım. Sorunlarla kafanı karıştırmak için çok gençsin, dedi Robin nazikçe. Sonra diğerlerine döndü. Gelin çocuklar, sofralarımızı kuralım ve ziyafete hazırlanalım. Sadece sen, Will Scarlett ve sen, Little John, burada benimle kalın. Diğerleri gidince, Robin tekrar gence döndü. Şimdi, evlat, dedi. Dertlerini anlat ve özgürce konuş. Kelimelerin akması her zaman kederin kalbini rahatlatır. Tıpkı değirmen barajı taşınca atık kapağını açmak gibi. Gel, yanıma otur ve rahatça konuş. Ve genç, 3 yeomana kalbindekileri anlatmaya başladı. Önce kırık kelimeler ve dağınık cümlelerle. Sonra herkesin dikkatle dinlediğini görünce, daha rahat, daha özgür bir anlatışla. York'tan tatlı Rudder Vadisi'ne geldiğini anlattı. Bir minstrel olarak şehirden şehire gezdiğini, kimi zaman bir kalede, kimi zaman bir konakta, kimi zaman bir çiftlik evinde şarkı söylediğini. Bir tatlı akşam nasıl belirli bir aşağı çiftliğe geldiğini anlattı. Orada iri yapılı bir çiftçinin ve Bahar Çiğdem'inden daha saf, daha güzel bir kızın önünde şarkı söylediğini. Çaldıkça, söyledikçe, Alan Aydale'in onu dinlediğini ve tatlı tatlı sevdiğini fark ettiğini. Sonra, neredeyse fısıltı kadar alçak bir sesle anlattı. Onu nasıl uzaktan izlediğini, arada bir yurt dışına çıktığında onunla nasıl karşılaştığını. Ama tatlı varlığında onunla konuşmaya çok korkuyordu. Ta ki son olarak, Rudder'ın kıyısında, nihayet aşkından söz etmişti. Ve Alan de kalbini ona fısıldamıştı. Sevinçten titriyordu kalbi. Sonra aralarındaki 6 peniyi 2'ye böldüler. Ve birbirlerine sonsuza dek sadık kalacaklarına yemin ettiler. Sonra babasının ne yaptığını anlattı. Onu alandan uzaklaştırmış, bir daha görmemesini emretmişti. Ve bir sabah öğrendi. Sadece 1,5 ay önce son gördüğü sevgilisi, 2 gün sonra yaşlı Sir Stephen of Trent ile evlenecekti. Babasının büyük bir evlilik saydığı bu nikah için, Alan'ın isteği sorulmamıştı bile. Bir şövalyenin kendi tatlı aşkıyla evlenmek istemeyeceğini kim düşünürdü ki? Dünyanın en güzel kızıyla. Tüm bunları yeomenler sessizce dinledi. Etraflarından kahkahalar ve şakalar yükselirken, ateşin kırmızı ışığı yüzlerini aydınlatırken, zavallı çocuğun sözleri o kadar yalın, o kadar derin bir üzüntü taşıyordu ki, Little John bile boğazında bir yumru hissetti. Gerçek aşkın seni sevdiğine şaşmıyorum, dedi Robin, kısa bir sessizlikten sonra. Çünkü dilinin altında kesinlikle gümüş bir haç var. Tıpkı iyi Aziz Francis gibi, konuşmasıyla havadaki kuşları büyüleyebilen. Bedenimin nefesiyle, diye patlayıverdi Little John, duygularını öfkeli sözlerle örtmeye çalışarak. Aklımın büyük bir kısmı,
Hemen o iğrenç Sir Stephen'ın canını almaya meyilli. Evlen diyorum, yaşlı bir Weason, hassas kızların pazar malı gibi alınıp satılabileceğini mi sanıyor? PFFT, ama neyse, sadece beklesin bakalım. Sonra Will Scarlett söz aldı. Bana kalırsa, bu kız için yanlış bir şey yapılıyor. Başkalarının emriyle bu kadar hızla bir kadere sürükleniyor. Üstelik Sir Stephen gibi bir adamla. Buna hiç razı değilim, Alan. Hayır, dedi Alan ateşle, ona haksızlık ediyorsun. O yumuşak ve naziktir, bir güvercin kadar. Onu dünyada herkesten daha iyi tanıyorum. Belki babasının emridir ama, Sir Stephen ile evlenirse kalbi kırılır. Ve ölür. Benim tatlı sevgilim. Durdu. Başını eğdi. Daha fazlasını söyleyemedi. Bu sırada Robin Hood düşünceli bir sessizliğe gömülmüştü. Sanırım sana uygun bir planım var, Alan, dedi. Ama önce söyle bana, gerçek aşkın kilisede seninle evlenecek kadar cesur mu? Eğer Bennar yayımlanmış, rahip hazır olsa, babasının karşı çıkmasına rağmen, evet, evlenir, diye hevesle bağırdı Alan. O zaman elini ver bana, diye bağırdı Robin. Ve şunu söyleyeyim sana, Aziz Aelfrida'nın saçlarına yemin ederim, bundan 2 gün sonra Alan Dale senin eşin olacak. Yarın Fountain Manastırı'nın Curtal rahibini arayacağım. Ve garanti ederim, onun yumuşak tarafına ulaşacağım. Gerekirse biraz yumuşatmak zorunda kalsam bile. Buna Will Scarlett güldü. Bundan çok emin olma, iyi amca, dedi. Yine de, bildiğim kadarıyla, bu Curtal rahip, özellikle ardından iyi yemek ve içmek varsa, böyle güzel bir çifte seve seve yardım eder. Tam o sırada gruptan biri gelip ziyafetin hazır olduğunu haber verdi. Robin öncülük etti, diğerleri de iyi sofranın başına toplandı. Ziyafet neşeliydi. Şaka ve hikaye serbestçe dolaştı, kahkahalar ormanı doldurdu. Alan da diğerleriyle birlikte güldü. Çünkü yanakları Robin Hood'un verdiği umutla kızarmıştı. Sonunda ziyafet bitti. Robin Hood, yanında oturan Alan'a döndü. Şimdi, Alan, dedi. Şarkı söyleme yeteneğin hakkında o kadar çok şey duydum ki, biz de tadına bakmak isteriz. Bize bir şey söylemez misin? Elbette, diye yanıtladı Alan rahatça. Çünkü o, 3. sınıf şarkıcılardan değildi. Defalarca ricaya muhtaç kalınmadan, ilk teklifte, evet, diyebilen türden bir sanatkardı. Arpını eline aldı. Parmaklarını tatlı sesli tellere hafifçe koydu. Ve her şey sessizleşti. Sonra sesini arpının tatlı müziğiyle harmanlayarak söylemeye başladı. Alan ve Dale'in şarkısı bitmişti. Ama kimse ses çıkarmıyordu. Herkes yakışıklı şarkıcıya bakıyordu. Çünkü sesi ve müziği o kadar tatlıydı ki, her adam nefesini tutmuştu. Sanki bir damla daha gelsin diye, onu kaçırmak istemiyordu. İnancım ve canımla, dedi sonunda Robin, derin bir nefes alarak. Çocuk, bizden ayrılmamalısın, Alan. Burada, tatlı yeşil ormanda bizimle kalmak istemez misin? Gerçekten, kalbimin sana doğru büyük bir sevgiyle ilerlediğini hissediyorum. Sonra Alan, Robin'in elini tuttu ve öptü. Seninle her zaman kalacağım, sevgili efendim, dedi. Çünkü bugünü bana göstermiş kadar iyisini hiç görmedim. Sonra Will Scarlett elini uzattı ve Alan'ın elini sıktı. Arkadaşlığın işareti olarak. Little John da aynı şekilde yaptı. Ve böylece, ünlü Alan Dale, Robin Hood'un grubundan biri oldu. Sherwood ormanının sağlam yeomenleri her zaman sabah erken kalkardı. Özellikle yaz geldiğinde. Çünkü o zaman, şafak çiğinin tazeliği en parlaktı ve küçük kuşların şarkısı en tatlıydı. Robin şöyle dedi, şimdi, dün gece konuştuğumuz Fountain Manastırı'nın rahibini aramaya gideceğim. Yanıma 4 iyi adam alacağım. Little John, Will Scarlett, Doncaster'lı David ve Arthur Abelard. Geri kalanınız burada kalın. Will Studley, ben yokken başınız o olacak. Hemen ardından Robin Hood ince çelik zincir zırhını giydi. Üzerine Lincoln yeşili hafif bir ceket geçirdi. Başına çelik bir şapka vurdu, onu beyaz deri yumuşak bir şapkayla kapattı. İçinde bir penis tüyü sallıyordu. Yanına sert çelikten yapılmış geniş bir kılıç taktı. Bıçağın üzerinde ejderhalar, kanatlı kadınlar ve tuhaf figürler kazınmıştı. Ne cesur bir görünümdü bu. Çeliğin parıltısı güneş ışığında parlıyordu, yeşil paltonun altından gözüken zırh bağlantılarını yakalıyordu. Böylece hazır olunca Robin ve 4 yeomen yola koyuldu. Will Scarlett öncülük ediyordu. Çünkü nereye gidileceğini diğerlerinden daha iyi biliyordu. Mil mil ilerlediler. Şimdi çağlayan bir dereyi geçiyor. Şimdi güneşli bir yolda yürüyor.
Şimdi ağaçların yeşil ve hışırtılı örtüleriyle birleşen tatlı bir orman patikasından geçiyorlardı. Irkilmiş geyikler yaprakların çıtırtısıyla kaçıyor, dallar çıtırdıyordu. Şarkı ve şaka ile yürüdüler, öğle saati geçene kadar kahkahalar dinmedi. Sonunda geniş, cam gibi, zambakla dolu bir dereye ulaştılar. Kıyı boyunca uzanan geniş bir yolda atlar, arpa unuyla yüklü mavnaları yavaşça çekiyordu. Ama şimdi, öğlenin sıcak sessizliğinde, ne at ne de kendilerinden başka kimse görünüyordu. Nehir önlerinde ve arkalarında uzanıyordu, sakin göğsü burada kıvrılıyor, orada bükülerek hafif esintinin mor alacakaranlığında kayboluyordu. "Şimdi, iyi amca," dedi Will Scarlett sonunda, bu tatlı parlak nehrin kıyısında bir süre yürüdükten sonra. Hemen ilerideki kıvrımın ötesinde, uyluğun ortasından derin olmayan sığ bir geçit var, derenin diğer tarafında ise karmaşık çalılıkların ortasında gizli küçük bir inziva evi var. Rahip Tuck'ın Fountain Dale'deki evi. "Seni oraya götüreceğim, yolu biliyorum. Mesafe uzun olsa da, sağlam bir çift bacak bir adamı bir günde oraya ve geri taşıyabilir." Dedi Robin neşeyle, aniden durarak. "Su üzerinden geçmem gerektiğini düşünmemiştim. Üstlerimde o zaman başka kıyafetler yoktu. Ama neyse, bir ıslatma cildi yıkamaz ve olması gereken olan olur. Ama bekleyin burada, çocuklar. Bu neşeli macerayı tek başıma yaşamak istiyorum. Yine de, iyi dinleyin. Boynuzumu üflediğimi duyarsanız, çabucak gelin." Ve döndü, onları bırakarak yalnız yürümeye devam etti. Robin, yolun kıvrımı onu gözden saklayan noktadan fazla ilerlememişti ki. Aniden durdu. Bir şey duyduğunu sandı. Hareketsiz kaldı ve dinledi. Kısa süre sonra iki adam arasında geçen bir konuşmanın seslerini duydu. Ama iki ses birbirine şaşırtıcı derecede benziyordu. Ses, yolun kenarından nehir kıyısına dik bir şekilde inen yüksek bir bankın arkasından geliyordu. "Garip," diye mırıldandı Robin kendi kendine. "Kesinlikle iki kişi konuşuyor gibi, ama sesler inanılmaz derecede benziyor. Hayatımda böyle bir şey duymadım. Eğer bu ikisi seslerine göre yargılanacaksa, hiçbir iki bezelye bu kadar birbirine benzememiştir. Bunu araştıracağım." Bunun üzerine nehir kıyısına yavaşça sokuldu. Çimenlere yatıp kenarın üzerinden aşağı baktı. Bankın altında her şey serin ve gölgeliydi. Dimdik bir osayır yukarı uzanıyordu. Ama suyun üzerine eğilerek yumuşak yapraklarıyla serin bir gölge oluşturuyordu. Etrafında tüylü eğrelti otları büyüyordu, serin yerleri seven kekiklerin nazik kokusu Robin'in burun deliklerine ulaşıyordu. Ve burada, söğüt ağacının sert gövdesine geniş sırtını yaslamış, eğrelti otlarının arasına yarı gizlenmiş, tombul, kaslı bir adam oturuyordu. Başka biri yoktu orada. Sadece bu adam. Başı bir top gibi yuvarlaktı. Üzerine alınına kadar uzanan kıvırcık siyah saçlar sıkı kesilmişti. Tacı ise avuç içi kadar pürüzsüzdü. Gevşek cübbesi, başlığı ve boncuk dizisiyle, bir rahip olduğu açıkça belliydi. Yanakları kızarmış, kış yengeçleri gibi parlıyordu. Neredeyse bir karış kıvırcık siyah sakal çenesi ve üst dudağını örtüyordu. Boynu kuzey ülkesi bir boğasını andırıyordu ve yuvarlak başı omuzlarına yakındı, neredeyse Little John'la boy ölçüşürdü. Kara kaşların altında dans eden küçük gri gözler. Hiç durağan değildi, her birinde keskin bir mizah kıpırdıyordu. Yüzüne bakan biri, kalbini gıdıklamadan edemezdi. Ve bu adamın elinde ne vardı? Dizlerinin arasında tuttuğu büyük bir hamur. Çeşitli etlerden, yumuşak genç soğanlardan ve güzel zengin bir sostan oluşan sulu bir karışım. Sağ yumruğunda büyük bir kahverengi ekmek kabuğu. Onu iştahla kemirirken, ara sıra sol elini turtaya daldırıp etle dolu çıkarıyordu. Yanında ise büyük bir malmsey şişesi duruyordu. Ve Ano'nun, güçlü bir yudumla içkisinden çekiyordu. "İnancımla," diye sorguladı Robin kendi kendine, "bu gerçekten en neşeli ziyafet, en neşeli varlık, en neşeli yer ve tüm neşeli İngiltere'de en neşeli manzara. Burada başka birinin olduğunu sanmıştım, ama bu kutsal adam kendi kendine konuşuyor olmalı." Robin öylece izledi. Rahip ise yemeğini sakin sakin yedi, gözetlendiğinden habersizdi. Sonunda işi bitmişti. Yağlı ellerini eğrelti otlarına ve yabani kekiklere sildi. Şişeyi eline aldı ve, kendi kendine konuşmaya başladı. Sanki karşısında başka biri varmış gibi, hem soruyor hem de cevaplıyordu kendine. Ama o başka biri kendisiydi. "Sevgili delikanlı, dünyanın en tatlı adamısın, seni bir sevgilinin kızını sevdiği gibi seviyorum.
La, bu yalnız yerde bana böyle konuşmak utandırıcı, ama kimse yok ve söyleyeyim. Seni o kadar seviyorum ki. O zaman iyi bir mamse içmeyecek misin? Sana öyle. Hayır, yalvarıyorum, tatlı dudaklarınla içilen içecek. Burada şişeyi sağ elinden soluna geçirdi. Bunu zorla kabul ettiriyorsan, emrini yerine getireyim. Sağlığını nasıl içeyim? Ve uzun, derin bir yudum aldı. Ve şimdi, tatlı delikanlı, sıra sende. Şişeyi sol elinden tekrar sağa geçirdi. Al, tatlı çak, istediğin kadar içiver. Ve gerçekten de içti. Yeterince ikisi için de. Tüm bu süre boyunca neşeli Robin kıyıda yatıp dinlemişti. Midesi o kadar güldü ki, ağzını patlatmamak için avucunu bastırmak zorunda kaldı. Çünkü Nottinghamshire'ın yarısı için böyle güzel bir şakayı bozmak istemezdi. Son yudumundan sonra rahip yeniden konuştu. Şimdi, tatlı çocuk, bana bir şarkı söyler misin? La, bilmiyorum, bugün sesim pek iyi değil. Sorma bana, bir kurbağa gibi vıraklamam mı olur bu? Hayır, hayır, sesin ispinoz kadar tatlıdır. Gel, şarkı söyle, bakıyorum sana, güzel bir ziyafetten önce şarkını duymayı tercih ederim. Ne yazık ki, bu kadar güzel söyleyen birinin önünde şarkı söylemek istemezdim, ama elimden geleni yaparım. Ama şimdi düşünüyorum, seninle birlikte güzel bir şarkı söyleyelim. Sevgi dolu gençlik ve küçümseyici hizmetçi, adlı bir şey bilmiyor musun? Ben kızın partini alayım, sen de oğlanın partini. Delikanlıyla başla, ben kızla devam ederim. Ve sonra, önce derin ve sert, sonra yüksek ve kıvrak bir sesle neşeli bir türküyü gönlünce söyledi. Burada Robin kendini tutamadı. Güçlü bir kahkaha patlamasıyla bağırdı ve kutsal rahip de şarkıyı sürdürürken ona katıldı. Ve birlikte bağırdılar. Böylece birlikte şarkı söylediler. Çünkü iri rahip, Robin'in kahkahalarını duymuş gibiydi, ama Yeoman'ın şarkıya katıldığını bilmiyormuş gibi de davranıyordu. Gözleri yarı kapalı, doğrudan önüne bakıyor, yuvarlak başını müziğe uygun sağa sola sallayarak cesurca ilerliyordu. Sonunda son kelimeyle birlikte o ve Robin güçlü bir kükremeyle bitirdiler. 1 mil uzaktan duyulabilirdi. Ama son kelime henüz söylenmişti ki. Kutsal adam çelik şapkasını kafasına vurdu. Yerinden fırlayıp büyük bir sesle bağırdı. Burada hangi casus var? Çık dışarı, kötülüğün bir uzu. Seni pazar günü Yorkshire'da pişirilmiş bir pudding gibi güzelce oyacağım. Bunun üzerine cübbesinin altından Robin'inkinden daha sağlam büyük bir kılıç çekti. Hayır, pembe demirini kaldır dostum, dedi Robin, ayağa kalkarken. Yanakları hala kahkaha yaşlarıyla ıslaktı. Tatlı şarkı söyleyen insanlar bundan sonra savaşmamalı. Ve kıyıdan aşağı atladı, diğerinin yanına indi. Söylüyorum sana dostum, o şarkıyla boğazım Ekim'de arpa gibi kurudu. Belki o kalın göğsünde biraz mamsey kalmıştır. Gerçekten, dedi rahip kasvetli bir sesle, kendine çok özgürce soruyorsun. Oraya davet edilmedin. Yine de, susuz bir adamı içkisiz bırakmayacak kadar iyi bir Hristiyansınım. Ve potleyi Robin'e uzattı. Robin daha fazla uzatmadan aldı. Dudaklarına götürdü, başını geriye eğdi. İçindekiler, gılak, 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 dedi. 3 göz kırpımdan fazla sürdü. Kilolu rahip, Robin'i endişeyle izledi. İş bitince potleyi hızla geri aldı, gözlerin arasında tutarak ışığa baktı. Yeoman'a azarlayıcı bir bakış attı ve dudaklarına koydu. Tekrar ayrıldığında, içinde hiçbir şey kalmamıştı. Bu ülkeyi biliyor musun, iyi ve kutsal adam, diye sordu Robin, gülümseyerek. Evet, biraz, diye kurucu bir sesle yanıtladı diğeri. Fountain Abbey adında bir yeri biliyor musun? Evet, biraz. Ve belki o adı taşıyan birini de tanıyorsun. Evet, biraz. O halde, iyi adam, kutsal baba, ya da her neysen, dedi Robin, aynı rahipin bu tarafta mı, yoksa nehrin öbür tarafında mı olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu, dedi rahip, mantık kurallarının yanıtlayamayacağı kurnaz bir sorudur. Bunu kendi 5 duyunla öğrenmeni tavsiye ederim. Görme, his ve benzeri şeyler. Çok şey diliyorum, dedi Robin, kilolu rahibi düşünceli bir şekilde süzerek. O geçidi aşıp aynı iyi rahibi bulmak için çabalamak. Gerçekten, dedi diğeri dindar bir sesle, bu gençlerin iyi bir dileğidir. Ama seni böyle kutsal bir göreve yönlendirmek benim işim değil. Dostum, nehir herkes için ücretsizdir. Evet, iyi baba, dedi Robin, ama en iyi kıyafetlerimi giydim ve ıslatmak istemiyorum. Sanırım omuzların sert ve geniş. Beni karşıya taşımak için kalbinde bir yer bulabilir misin?
"Şimdi, kutsal çeşme hanımefendisinin beyaz elinden," diye patladı rahip büyük bir öfkeyle. "Sen zavallı küçük, sen Popinjay. Kutsal taktan seni taşımamı mı istiyorsun? Şimdi yemin ederim ki," aniden durdu. Öfke yüzünden yavaşça geçti. Küçük gözler yeniden parladı. "Ama neden yapmayayım ki?" diye dindar bir sesle söyledi. "Kutsal Aziz Christopher yabancıyı nehirden karşıya taşımadı mı? Ve ben, zavallı günahkar olarak, aynı şeyi yapmaktan utanmalı mıyım? Gel, yabancı. Mütevazı bir zihinle emrini yerine getireceğim." Böylece kıyıya tırmandı. Robin de onu yakından takip etti. Sığ çakıl geçidine doğru yol açtı, içinden kıkırdayarak. Güzel bir şakanın tadını çıkarıyordu. Geçide gelince cübbesini beline sardı, kılıcını kolunun altına sıkıştırdı ve sırtını eğerek Robin'i üzerine aldı. Sonra doğruldu. "Sanırım," dedi, "silahın ıslanacak. Kendi kolumla birlikte taşıyayım onu." "Hayır, iyi baba," dedi Robin. "Sana benden başka hiçbir yük yüklemek istemiyorum." "Sence mi?" dedi rahip hafifçe, "iyi Aziz Christopher kendi rahatlığını bu kadar gözetir miydi?" "Hayır, aletini ver sana emrediyorum. Bunu gururuma kefaret olarak taşıyacağım." Daha fazla uzatmadan Robin Hood kılıcını çözdü ve diğerine verdi. Rahip onu kendi silahıyla birlikte kolunun altına itti. Sonra sırtını eğdi, Robin üzerine bindi ve sağlam adımlarla suya adım attı. İlerledi. Sığ suyun giderek genişleyen halkaları yayıldı etrafında. Ve sonunda diğer kıyıya ulaştı. Robin hafifçe sırtından sıçradı. "Çok teşekkürler, iyi baba," dedi. "Gerçekten iyi ve kutsal bir adamsın. Kılıcımı ver ve izin ver gideyim, aceledeyim." Bunun üzerine kilolu rahip uzun süre Robin'e baktı. Başını bir yana eğdi, yüzünde hareketli bir ifade vardı. Sonra yavaşça, sağ gözünü kırptı. "Hayır, iyi genç," dedi nazikçe. "Şüphesiz işlerine acelesi var. Ama benim hakkımda hiç düşünmüyorsun. Senin işlerin dünyevi bir yapıda, benimkiler ise ruhani, kutsal bir iş. Ayrıca, benim asıl işlerim bu derenin diğer tarafında. Sana yardım ettim, şimdi sen de bana yardım et. Geri taşıyacaksın beni. Yoksa ıslanacağım ve eklemlerim günlerce ağrıyacak." Robin başını kaldırdı ve alt dudağını ısırdı. "Kurnaz rahip," dedi, "şimdi beni güzel ve hızlı bir köşeye sıkıştırdın. Söylüyorum sana, hayatım boyunca böyle kandırılmadım. Görünüşünden kutsal bir adam olduğunu anlamalıydım. Ama anlayamadım." "Hayır," diye araya girdi rahip, "sana bu kadar küfürlü konuşmamanı emrediyorum. Belki bir inç kadar çeliği hissedirtin diye değil." "Tut, tut," dedi Robin. "Böyle konuşma, rahip. Kaybeden taraf her zaman dilini kullanır. Kılıcımı ver. Sözüm söz, seni hemen geri götüreceğim." "Yukarı çık," dedi rahip. "Senden korkmuyorum, dostum. İşte kılıcın. Ve hazır ol, çünkü çabuk dönmek istiyorum." Robin kılıcını geri aldı, belindeki yerine taktı. Sonra eğildi ve rahipi sırtına aldı. Ve şimdi ne ağır bir yük taşıması gerekiyordu. Üstelik geçidi bilmiyordu. Taşlar arasında tökezlemeye başladı. Derin çukurlara basıyor, kayalara takılıyordu. Teri boncuk boncuk akıyor, yüzü kızarıyordu. Bu sırada rahip, Robin'in yanlarına topuklarını bastırmaya devam etti. Acele etmesini söylüyor, türlü kötü isimler takıyordu ona. Robin tek kelime etmedi. Ama sinsi sinsi elini, rahipin kılıç kemerinin tokasına götürdü. Ve yavaşça bağları çözmeye başladı. Böylece diğer kıyıya ulaştığında, rahipin kılıç kemeri gevşemişti. Ama bundan haberi yoktu. Robin kuru karada durdu. Rahip sırtından atladı. Ve tam o anda, Yeoman kılıcın tutacağına yapışıyordu. Kılıç, kılıf ve kayış birden rahipten ayrıldı. Adam silahsız kalmıştı. "Şimdi," dedi neşeli Robin, nefes nefese, alnındaki teri silerken. "Seni yakaladım, dostum. Bu sefer o Aziz'den bahsettin ama elime 2 kılıç verdin ve seninkinden mahrum kaldın. Şimdi beni geri taşımazsan, ve çabucak, yemin ederim, seni delik deşik edeceğim." Rahip uzun süre tek kelime etmedi. Robin'e kasvetli bir bakış attı. "Şimdi," dedi sonunda, "aklının ne kadar ağır işlediğini düşünmüştüm. Ama bu kadar kurnaz olduğunu bilmiyordum. Gerçekten beni yakaladın. Kılıcımı ver. Sana karşı çekmeyeceğime söz veriyorum. Ve seni taşıyacağıma da." Robin kılıcı geri verdi. Rahip onu beline sıkıca bağladı. Bu sefer daha güvenli. Sonra cübbesini topladı, Robin Hood'u sırtına aldı ve tek kelime etmeden suya adım attı. Robin sırtında gülerek oturuyordu. Geçidin tam ortasına geldiklerinde, rahip aniden durdu.
Ve bir anda, ellerini yukarı kaldırarak omuzlarını büktü. Robin başının üzerinden bir çuval gibi havaya uçtu. Güçlü bir sıçramayla suya düştü. "İşte," dedi kutsal adam sakin sakin, kıyıya dönerken. "Ruhunu serin tut, eğer mümkünse." Bu arada Robin su içinde çırpınarak ayağa kalktı. Şaşkın gözlerle etrafa bakındı. Su küçük kıvırtılar yaparak etrafında akıyordu. Sonunda kulaklarından suyu fırlattı. Ağzındakini tükürdü. Ve kıyıda duran tombul rahibi görünce. Adam gülerek bekliyordu işte. Robin Hood deliye döndü. "Dur, sen kötü adam," diye bağırdı. "Tam peşindeyim. Ve eğer bugün seni bu güç için oymayacaksam, bir daha parmağımı kıpırdatmayayım." "Kendini gereksiz acele etmene gerek yok," dedi cesur rahip. "Korkma, burada kalacağım. Ve eğer, ah, diye bağırmadan uzun zaman geçmezse, bir daha boş gezmeyeyim." Robin bankaya çıkar çıkmaz daha fazla uzatmadan bileklerini açtı. Kollarını sıvadı. Rahip de cübbesini dürüp attı. Ve büyük, sağlam, yaşlı bir ağacın hürkülleri gibi kabarık kasları ortaya çıktı. Sonra Robin bir şeyi fark etti. Daha önce görmediği bir şeyi. Rahipin cübbesinin altında zincir zırh bir ceket vardı. "Kendine bak," diye bağırdı Robin, iyi kılıcını çekerek. "Evet, evlat," dedi rahip, elini zaten tutuyordu. Ve daha fazla uzatmadan, bir araya geldiler. Şiddetli ve güçlü bir savaş başladı. Sağa sola, yukarı aşağı, ileri geri. Kılıçlar güneşte parladı. Çarpışmalar uzaklardan duyulabilirdi. Bu Quarterstaff'ta şakacı bir maç değildi. Gerçekten ciddi, kasvetli bir kavgaydı. Böylece 1 saat ya da daha fazla uğraştılar. Ara sıra durup dinleniyor, sonra yeniden daha şiddetle kavgaya giriyorlardı. Her biri diğerine hayranlıkla bakıyor. "Bu kadar güçlü bir adam görmedim," diye düşünüyordu. Yine de tüm bu süre boyunca ne biri diğerine zarar verdi ne de kan aktı. Sonunda neşeli Robin bağırdı. "Elini tut, iyi dost." İkisi de kılıçlarını indirdi. "Yeniden başlamadan önce bir lütuf istiyorum," dedi Robin, alnındaki teri silerken. Artık şunu anlamıştı, bunu ya yenmek ya da kendisi yenilmek çok güç bir işti. "Senden ne istiyorsun?" diye sordu rahip. "Sadece şu," dedi Robin. "Trouble'ıma 3 kez üfleme iznin var mı?" Rahip kaşlarını çattı. Robin'e keskin bir bakış attı. "Şimdi bunun kurnaz bir numara olduğunu biliyorum," dedi. "Yine de senden korkmuyorum. İsteğine izin vereceğim, şartıyla ki sen de bu küçük düdüğe 3 kez üfleme iznini bana ver." "Tüm kalbimle," dedi Robin. "Buyur, bir atalım." Ve gümüş boynuzunu dudaklarına kaldırarak 3 kez üfledi. Net ve yüksek. Bu sırada rahip, olacakları dikkatle izliyordu. Parmaklarında güzel gümüş bir düdük tutuyordu. Tıpkı şövalyelerin şahinlerini geri çağırmak için kullandıkları gibi. Her zaman kemerine ve tesbihine asılıydı bu düdük. Robin'in borazanının son notası henüz nehrin karşısında yankılanıyordu ki. Lincoln yeşili giymiş 4 uzun adam, yolun kıvrımından koşarak çıktı. Her birinin elinde bir yay, bir okey ipe hazır. "Ha, böyle mi, hain alçak," diye bağırdı rahip. "O zaman, evlat, şimdi sen de bak." Ve hemen şahin düdüğünü dudaklarına koydu. Hem yüksek hem de tiz bir ses çıkardı. Ve yolun diğer tarafındaki çalılıklar çıtırdamaya başladı. Kısa süre sonra 4 büyük, tüylü köpek gizli yerden fırladı. Onlara, "Tatlı dudaklar, hemen bel throat, başla, güzel, hemen dişler," diye bağırdı rahip, Robin'i işaret ederek. Ve şimdi, o Yeoman için iyi oldu ki yanında bir ağaç vardı. Yoksa şansı da yoktu. Gaffer Downtedale, tazıları peşindeydi. Kılıcını bir yana bırakıp hafifçe ağaca atladı. Köpekler etrafında toplandı, yukarı bakıyordu. Bir kedi gibi. Ama rahip köpeklere hemen bağırdı. "Onlara," diye seslendi, yolu işaret ederek. Yeomenler hayranlıkla donup kalmıştı. 4 köpek de hızla onlara doğru koştu. Ama 4 adam bunu görünce, hepsi birer okey çekti ve havaya saldı. Sadece Will Scarlet hariç. Eski Balat burada harika bir şey anlatır. Öyle yazıyor ki, bu şekilde vurulan her köpek hafifçe kenara zıpladı ve okey ıslık çalarak yanından geçti. Köpek onu ağzına aldı ve ısırdı. Şimdi, Will Scarlet olmasaydı, bu 4 adam için çok kötü bir gün olurdu. Will Scarlet öne çıktı. Koşarak gelen tazılarla karşılaştı. "Niye ne yapalım şimdi, Fams," diye sertçe bağırdı. "Aşağı, güzelim, yere yat, efendim, ne bunu mu kastediyor?" Sesini duyunca her köpek hızla geri çekildi. Ve sonra, hemen yanına geldi. Ellerini yaladı.
Hayranlıkla etrafında döndü. Tanıdıkları biriyle karşılaşan köpekler gibi. Sonra 4 yeoman öne çıktı. Köpekler Will Scarlett'in etrafında neşeyle zıplarken. "Neden, şimdi nasıl yapıyorsun?" diye bağırdı tombul rahip. "Bu ne anlama geliyor? Bu kurtları kuzulara mı çevirdin?" Ve daha yakına geldiklerinde bağırdı, "Ha! Gözlerime güvenebilir miyim? Genç efendi William Gamwell'i mi görüyorum?" "Hayır, tak," dedi genç adam, Robin de ağaçtan iniyor, artık her tehlikenin geçtiğini görmüştü. "Hayır, tak, benim adım artık Will Gamwell değil. Will Scarlett. Ve bu da iyi amcam, şu an birlikte olduğum Robin Hood." "Gerçekten, iyi efendim," dedi rahip, biraz utanmış bir halde büyük avucunu Robin'e uzatarak. "Adını sık sık duymuştum ama seninle savaşta karşılaşmayı hiç düşünmemiştim. Özür dilerim. Ve karşımda böyle iri bir adam bulduğuma şaşırmamalıyım." "Gerçekten, en kutsal baba," dedi Little John, "her şeyden çok minnettarım ki iyi dostumuz Scarlett seni tanıyormuş ve köpekleri de. Sana ciddiyetle söylüyorum, kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim, o büyük yaratıkların doğrudan bana doğru geldiğini görünce." "Gerçekten minnettarlık duyabilirsin, dostum," dedi rahip ciddi bir şekilde. "Ama Usta Will, neden Sherwood'da kalıyorsun? Neden tak, babamla ilgili kötü işlerimden haberdar değil misin?" diye yanıtladı Scarlett. "Evet, duymuştum ama saklanman gerektiğini bilmiyordum. Evlat, zamanlar her zaman kötü gitmez. Bir beyefendinin bu kadar kısa süre saklanması gerekmez. Ama zaman kaybediyoruz," dedi Robin. "Henüz aynı Curtal rahibi bulamadım." "Amca, o çok uzakta değil," dedi Will Scarlett, rahibi işaret ederek. "Çünkü tam orada duruyor." "Nasıl?" diye sordu Robin. "Sen bütün gün aradığım ve bu kadar uğraştığım adam mısın?" "Gerçekten," dedi rahip çekingenle, "bazıları bana Fountain Dale'in Curtal rahibi diyor. Diğerleri şaka yoluyla Fountain Manastırı'nın başrahibi. Bazıları ise sadece rahip tak. En son ismi en çok seviyorum," dedi Robin. "Dilden daha kolay kayıyor. Ama neden aradığım kişi olduğunu bana söylemedin baştan? Karanlıkta aramaya göndermek yerine, gerçekten bana sormadın." "İyi efendim," dedi sert tak. "Ama senden ne istiyordun?" "Hayır," dedi Robin, "gün geç oluyor ve burada daha fazla konuşamayız. Bizimle Sherwood'a gel, yol alırken her şeyi anlatacağım." Böylece daha fazla oyalanmadan hepsi ayrıldı. Dolgun köpekler topuklarına yapışarak Sherwood'a geri döndüler. Ama gece düşeli çoktu, yeşil orman ağacına nihayet ulaştıklarında. "Şimdi dinle. Sırada Robin Hood'un nasıl başardığını anlatacağım." İki genç aşık, neşeli Fountain Dale'den rahip Tak'ın yardımıyla bir araya gelecekti.